Afrika'nın rengi Uganda'da. Malaba sınır kapısını geçtikten sonra başkent Kampala'ya, oradan Entebe'ye, bir diğer turistik şehir olan Jinja'ya doğru yol alacağım. Yine Uganda hayatı nasıl, Uganda insanı nasıl yaşıyor bunları görmeye çalışacağım. Uganda'da bir sürü turistik aktivite var. Bunlardan bir tanesi 45-50 metreden yapılacak bungee jumping. Bir diğeri dünyanın en uzun nehri Nil'in ana kaynağının Uganda Victoria Gölü'nde olduğu iddiaları. Bir diğeri ki bunu daha önceki ülkelerde duydum, Kampala'nın korkunç trafiği. Nasıl olacak bilmiyorum ama Uganda'yı gerçekten çok merak ediyorum. Afrika'nın rengi Uganda'da başlıyor. Malaba sınır kapısını geçtikten sonra hem soldan akan trafiğe hem de Uganda'ya alışmak için yavaş yavaş başkent Kampala'nın yolunu tuttum. Uganda'nın Babile yağmur ormanlarının içinden geçip kısa molalar vererek yoluma devam ettim. Bir ülkedeki para kullanımı, davranış biçimi gibi şeyleri öğrenmenin en güzel yolu büyük şehre varmadan yolda kısa molalar vermek. Uganda Demokratik Cumhuriyeti, kuzeyde Sudan, batıda Kongo, güneyde Ruanda ve Tanzanya, doğuda Kenya ile komşu olan bir Doğu Afrika ülkesidir. Tarıma dayalı bir ekonomi süren ülkenin en önemli gelirini kahve ve pamuk ihracatından karşılanmakta. Nüfusu 32 milyon olan ülkenin resmi dili İngilizce ve Swahili dilleridir. Çoğunluğu Hristiyan olan halkın yaklaşık %16'sı Müslüman, %18'i de yerel dinlere inanmakta. 236 bin kilometrekare yüz ölçümüne sahip ülkede kilometre kareye 59 kişi düşmekte. Ülkenin başlıca gölleri Victoria ve Albert Gölü. Victoria Gölü aynı zamanda Nil Nehri'nin ana kaynağını da teşkil etmekte. Uganda dünyaca ünlü ulusal parklara sahip. Özellikle dünyada sadece bu bölgede bulunan gümüş sırtlı goriller ve şempanzelerin yanı sıra fil, ceylan, aslan, su aygırı gibi hayvanlar da bu doğal parklarda yaşamakta. Ülkede Baganda, Karamojo, Bazogo gibi onlarca farklı etnik grup yaşamakta. Bu da Uganda sosyal hayatını farklı ve renkli bir hale getirmekte. 2012 yılında 50. bağımsızlık yıllarını kutlayan ülkenin başkenti Kampala. Önce Jinja'ya uğrayıp başkente gidecektim ama Ruanda ve Burundi vizelerini ve o ülkelerle ilgili bürokratik işlerimi Kampala'da yapmam gerektiğinden müracaatlarımı erkenden yapıp hafta sonu tatiline yakalanmamak ve zaman kazanmak için Jinja'yı pas geçip önce başkent Kampala'ya Türk Büyükelçiliğine gittim. İşlemlerim sırasında tanıştığım Maureen beni hafta sonu için evine davet etti. Maureen ile birlikte Uganda'nın yerel yiyeceği matoke ile yemek hazırlamak için sözleştik. Ertesi gün şehrin 15 kilometre dışındaki evine gitmek için yola çıktım. Mori'nin güzel yol tarifi ve biraz da yolu sorarak çok da zorlanmadan evini buldum. Hazırlayacağımız yemeğin bütün malzemesi Mori'nin bahçesinden. İlk işim bahçedeki matoke ağacını kesmek. Matoke bir tür muz ama meyve değil.
Kestiğim ağacın yapraklarını ve gövdesini kurak sezonda su ihtiyacını karşılaması için ağacın dibine yerleştirdim. Malzemeleri bahçeye taşıyıp yemeği hazırlamaya başladık. Bir sepetin içerisine önce ağacın kabukları, üzerine de yaprakları yerleştirildikten sonra soyulan matokeler içine yerleştiriliyor. Yeteri miktarda matoke konulduktan sonra asıl el becerisi devreye giriyor ve yapraklarla güzelce kapatılıyor. Yaprakların kökleri yükseklik yapması için tencerenin dibine yerleştirildikten sonra buhar için su ilave edilip hazırlanan matokeler üzerine yerleştiriliyor. Daha sonra sırasıyla tatlı patatesler, onların üzerine de bal kabakları konulup yapraklarla tekrar üzeri kapatılıyor. Buharda daha çabuk pişmesi için bol miktarla yaprakla kapanıp pişmeye hazır hale getiriliyor. Biz dedi Uganda halkı eğer banana yapraklarıyla bir şey yapıyorsak hiçbir zaman ayakta yapmayız. Dizlerimizin üstüne çökeriz. Çünkü bu ona gösterdiğimiz saygıdır dedi. Çok enteresan. Çako denilen odun kömürü yakıldıktan sonra hazırlanan malzeme pişmek üzere ateşin üzerine konuluyor. Pişme süresi yaklaşık 1,5 saat. Mauri'nin bahçesinde mango var. Avokado var. Portakal var. Her şey var. Şimdi dedi ki The local name of that one, you know? No. Mango is called muyembe. Muyembe. Yes. Mangonun buradaki Uganda'daki adı Muyembe. Yes. Yemeğin pişmesini beklerken Morin ile bahçesindeki portakallardan harika bir limonata yapıp verandasında sohbet ediyoruz. Yemek piştikten sonra en üstteki yapraklar açılıp yere seriliyor. Tüm malzemeler çıkarıldıktan sonra haşlanmış matokeler yaprağın içinde güzelce ezilip püre haline getiriliyor. Hazırlanması çok uzun sürdüğünden Morin yer fıstığı, fasulye ve etten oluşan sosları önceden hazırlamış. Mauri'nin evinde. Bugün onunla beraber matoke yaptık. Matoke pişerken Maureen bize fasulye ve et olarak 2 tane ayrı sos yaptı. Şu anda burada görmüş olduğum her şey doğal. Portakal suyu doğal, ağaçtan kopardım, kendim yaptım. Sadece et var dışarıdan alınan. Fasulyesi, diğerlerinin hepsini kendi evinden, kendi bahçesinden yetiştirdiği şeylerle yaptı. Odun kömüründe pişirdi. Yani modern bir evde görünüyor olabilirim ama Uganda'da her şeyi doğal yöntemlerle yapabilmek mümkün. İnanılmaz bir lezzet var. Yani bu lezzeti size nasıl anlatırım bilemiyorum. Özellikle tatlı patates ve bal kabağı harika olmuş. Sos çok güzel. Gerçekten bugün benim için son zamanların en güzel günlerinden bir tanesiydi. Yapması biraz zahmetli olan yemeğin lezzeti hem zahmetine hem de birkaç saat beklemeye değecek kadar güzel. Ertesi gün ev sahibimin güzel evinden ayrılıp Kampala sokaklarını arşınlarken günün en güzel sürprizini yaşadım. Kampala'nın göbeğinde şehrin en güzel parklarından birindeyim. Mısır'dan beri bir sürü Türk insan bana yardım etti. Hepsinin ortak özelliği Hataylı olmasıydı. Burada Vehbi ile tanıştım. Vehbi merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ ol, hoş bulduk. Hataylılar her tarafı istila etmiş. Ne diyorsun bu konuda? Ya güzel bir şey. Yani bütün Türk insanları, yalnız Hataylı değil, bütün halkımızın Afrika'ya açılmasını diliyorum her konuda. Yalnız restorancılık anlamında değil.
bütün gıdamızı, Türk mallarını tanıtmaya. Burası açılmamış yerler. Ne düşünüyorsun? Sen yeni geldin galiba Ben Sudan'daydım 6 yıldır, yani toplam 8 yıldır Afrika'dayım. 2 sene önce buraya gezi amaçla geldim. Burayı çok beğendim, biliyorsunuz. İklimin değişmediği dünyada tek bir yer. Evet, evet. İnsanları cana yakın. Burayı sevdim. Ondan sonra restorançılığa karar verdim. Devam ediyorum. İşim de çok iyi. Uganda'daki, Kampala'daki hayatından memnun musun? Ben çok memnunum. Ama bir sene önce konuştuk. Sen zaten hep yurt dışı dolaşmışsın. Evet. Bütün Hataylılar gibi 20 sene 30 sene 48. dışarıda. ülke. Maşallah. Buradan bütün Hatay halkına teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Güney Afrika'ya kadar bakalım daha kaç tanesiyle karşılaşacağım. Vehbi'nin bana bir iyiliği daha oldu. Beni Ugandalı Burhan Bey'le tanıştırdı. Burhan Bey'le tanıştığımda ben zaten 3. dakikada şok oldum. Çünkü ben ona İngilizce nasılsınız dediğimde o bana Merhaba dedim. merhaba dedi. Harika Türkçe konuşuyor. Evet. Ben herhalde kurs falan aldı diye tahmin ederken 1900 Evet, 1979'da Türkiye'ye gittim. O zaman tabii Birleşmiş Milletler'in bursunu kazanarak gittim okumaya. Boğaziçi'nde okudunuz. Boğaziçi'nde okudum. İktisat Fakültesini bitirdim. 1985'te mezun oldum. Ondan sonra 86'da evliliğimi yaptım bir Türk kızıyla. Şimdi İstanbul'dan neredeyse gelin İstanbul. aldınız yani. Doğrudur. Merhaba enişte. Evet, 26 senedir beraberiz. Onunla beraber çocuğumuz oldu. Allah bağışlasın. Uganda eğer bu Türkiye'nin takip ettiği yolu takip ederse bir yerde geleceğini ve bunun için hakikaten yanılmadım. Bugün Türkiye'nin bir inşaat firması Uganda'nın en büyük projeyi şu anda yapıyor. Hoyma'ya gidiyor tabii. Uganda'nın kalbi, Uganda'nın petrolü çıkacak olan yolu yapıyor. Evet. Bence benim rüyam gerçekleşti. Şimdi siz Türk bir hanım aldınız. Evet. Evde yengenin pozisyonu nedir? Siz mi Türkleştiniz, yenge mi Ugandalılaştı? Ben Türkleştim. Yok, söz onun. Her zaman tabii. Söz Tamam. onun tabii. Biz o zaman aynı şeydeniz, kabiledeniz. Kılıbıklar kabilesi. Aynen. Ben çok mutlu oldum. Afrika'nın rengi bildiğiniz gibi insanların değil hayatın rengiyle ilgileniyor. Ve burada bizim dilimizi gerçekten mükemmel konuşan, bizim ruhumuzu bilen insanlarla böyle konuşmak beni gerçekten çok mutlu etti. İki arkadaşıma da zaman ayırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Neşeli sohbetin hemen ardından Uganda sokaklarını ve halkın yaşadığı hayatı keşfe devam ettim. Bu güzel şehir insana bazen küçük sürprizler de hazırlıyor. İyi veya kötü. Sokaklarda dolaşırken farklı şeyleri görebilme imkanınız var. Bir tarafınızda gerçekten çok güzel yapısıyla, mimarisiyle, teknolojisiyle harika bir ev dururken hemen karşısındaki komşuları ise Uganda'nın yerli halkı. Onlar da Uganda'nın yerli halkı ama burada bir sınıflandırma var. O sınıflandırmada aşağı tabakada normal yaşayan halklar daha farklı evlerde yaşıyorlar. Buradaki yaşama imkanları buraya göre, diğer evlere göre çok daha farklı. Kampala'nın büyük bir bölümü bu şekildeki evlerde yaşıyor. Çok küçük evler, kerpiçten yapılmış. Tepeleri tenekeyle, çatıları tenekeyle kapatılmış evler. İmkanları yok, elektrik yok, su yok. Çako denilen yani odun kömürü yakıyorlar içeride. Onlarla ısınıyorlar. Burada bir tane hacı amca var. Onun evine misafir oldum. How are you, man? My name How are you? fine. You okay? I'm okay. What's your name? My name is Yusuf. Yusuf. How old are you? 48. 48. 48. 48. Huh? 48. 4 and 8? 48. 48. 48. Now count Aha. from 48. The now. burning. Aha. Now how much is this time? Aha. Yusuf amcanın Kampala'daki hayatı gerçekten çok zor. Çoğu insandan farklı değil.
yaşlı bir insanın hiç geliri olmadan yaşayabilmesi, komşularının işte başka insanların yardımıyla yaşıyor olabilmesi gerçekten insanın yüreğini burkuyor. Ama bu Afrika'nın bir gerçeği. Modern hayatla, daha doğrusu zengin bir hayatla fakir bir hayat iç içe geçmiş durumda. Burada yaşayabilme imkanı yok. Kendi adıma bir örnekleme yapabilirim. Dayanıklı bir insanım. Her şartta hayatımı devam ettirebilirim. Ama burası benim için geçici bir yer olabilir. Ve burada uzun süre yaşayabilmek gerçekten çok zor. Allah bu insanlara yardım etsin. Yusuf amcayı ev bile denmeyecek ve evimi tamir etsinler diyecek kadar küçük beklentileriyle bırakıp büyük umutları olan küçük çocukların okulunu ziyaret ettim. Gittiğim özel okulda çocuklar bahçede dans provası yapıyorlardı. Aralarına katılıp onlarla birlikte dans ettim. Burası Kampala'da gerçekten iyi standartlarda bir okul. Mezuniyet törenine hazırlanıyorlar. Danslar öğreniyorlar. Küçük sınıflar var, küçük çocuklar var. Benim de elimde balonlarım vardı. Onlarla oynadım. Gerçekten enerji doluyor insan çocuklara dokununca. Bana bir tane sınıflarını göstermek istediler. Şimdi gidip sınıfın iç taraflarını göreceğim. Kampala'daki okulun ana sınıfı burası. Sınıf durumları gerçekten çok iyi. Çok güzel durumda. En basitinden kapalı bir çatıları var. Düzgün duvarları var. Duvarda öğrenebilecek boardları var. Buralardan bir şeyler öğrenebiliyorlar. Kıyafetleri de oldukça iyi. Paralı eğitim veren bu okuldan çıktıktan sonra çok yakın mesafedeki devlet okuluna gittim. Kimin kaçıncı sınıfa gittiğini anlamanın dahi zor olduğu bu kulübeleri dolduran çocukların bu zor şartlarda bile gülen gözleri insanın içine işliyor. Şu anda başka bir okuldayım. Kampala'da, Uganda'da eğitim ücretli. Orada diğer okuldaki çocuklar ve velileri eğitim için bir para ödüyorlar. Bu okul ise parasız, daha doğrusu çevre halkın, gücü olan insanların yardımlarıyla, özellikle Türk sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle ayakta kalabilen bir okul. Buranın şartları diğer okula göre çok daha farklı. Aynı zamanda mezun olacaklar, aynı zamanda hayata karışacaklar ama sınıfları, öğretmenleri, yaşam koşulları diğer okullara göre farklı. Karşılaştırma sizin. Türk bayraklı balonlarla günlerini, birer muzla ağızlarını renklendirdiğim çocukları bu kırık dökük sınıflarında bırakarak okuldan ayrıldım.
Burada herhangi bir düzen yok. Sokaklar farklı. Çocuklar zaten benim gibi muzungu gördüklerinde, yani beyaz adam gördüklerinde korkuyorlar ve ağlıyorlar. Burası farklı bir dünya. Hemen yan tarafında farklı binalar var. Kampala şehir merkezinin yaklaşık 2-3 kilometre dışındayım. Yani yürüyerek gerçekten maksimum yarım saat bir mesafede, o da yollar bozuk olduğu için. Daha 2-3 kilometre dışarısında içeride inanılmaz güzel caddeler var. Çok ciddi bir trafik var ama caddeler gayet güzel. Hemen dışına çıktığınızda farklı bir dünyayla karşılaşıyorsunuz. Çocukların beyaz adamlardan, beyaz adamların da girmekten korktuğu sokaklarda dolaşmaya başladım. Buradaki evlerin durumları gerçekten çok kötü diyemeyeceğim ama hakikaten zor bir hayat var burada. Buna rağmen bilmiyorum, beni gördükleri için mi, yabancı gördükleri için mi, Uganda insanı gerçekten gülümsemeyi biliyor. Her zaman gülüyorlar, eğleniyorlar. Burada çok güzel bir özellik daha var. Şehirde çok ciddi trafik var. Bazen ciddi sıkıntılar olabiliyor. Burada eğer bir problem olduğunda özür dilerim diyorsanız her şey bitiyor. See you. Bye. Suzan'ın dükkanındayım. Suzan da burada bir bakkal işletiyor. Burası da çeşitli ürünler satıyor. Suzan, are you married, right? Suzan, are you married? Ha. Evli, 2 tane çocuğu var. Kocası da buralarda bir yerdeymiş. Burada bir tane süper bir görüntü var. Birazdan da size onu göstereceğim zaten. 2 tane çocuğu var. Uganda'nın en geçerli mesleklerinden bir tanesi de motor yıkamak. Motosikletin Kampala'daki, Uganda'daki adı Bodo. Bodo veya Bodo. Burada taksi olarak kullanıyorlar. Ben ülkeye ilk geldiğim zaman ya dedim ne kadar güzel, burada motosiklete acayip bir merak var. İşte harika, sokaklar motorlarla dolu falan diye düşünürken bir gördüm ki arkasında ikili üçlü insanlar dolaşıyorlar. Sonradan öğrendim. İnsanlar bunları taksi olarak kullanıyorlar. Aynı zamanda bisikletler de var. Ve bu kadar çok bodo olunca daha güzeli var. Bunları yıkamak. Yanımda John Kisuru var. John Kisuru konuşamıyor ama yazabiliyor. Buranın en mutlu adamlarından bir tanesi. Benim motorumu gördü. Dedi ki senin motorunu yıkamak istiyorum. Dedim ben motorumu böyle Türkiye'ye götürmek istiyorum. Üzerindeki toz benim için çok önemli. Çünkü geri döndüğümde bunun üzerinde Afrika tozu var demek istedim. Sonra benimle gelmek istedi. Burada hem su satıyor John, hem de bodovu da yıkıyor. Bu semtin de en zenginlerinden. İnsanları çok rahatsız etmeyeyim burada. Burası bir sinema salonu. İnsanlar televizyondan sinema seyrediyorlar. Kapıda da listesi var. Saat kaçta neyin oynadığı.
VIP kabul etmeyerek kendi standartlarını belirleyen bu sokaklardan diğer semtlere nispeten daha iyi durumdaki Vabegelo semtinin caddelerine doğru inmeye başladım. Yerel yiyeceklerinden bir tanesi çapati. Yani bizim gözlememize çok benziyor, sade. Hamuru açıyorlar ve bir tavada kızartıyorlar. Eğer ona fasulye ilave ederseniz chikomando oluyor ve çok lezzetli oluyor. Tabii onun bir de üst seviyesi var. Ona bir de yumurta ilave ederseniz Rolex oluyor. Şehir merkezinin hemen dibinde yolu izi belli olmayan, iç burkan yaşam koşullarına inat, hayata tutunan insanların doldurduğu sokaklardan geçip pazarı gezmeye başladım. Ebegezer'den Vabigalo'ya geçtim bir bodoyla. Burası birazcık daha alt seviyede olan bir yer. Buranın yerel yiyeceği matoke. Yapılışını zaten öğrendim bir arkadaşımın evinde. Böyle bir sokaktan geçerken hemen hemen her tarafta şunu görüyorsunuz. Bir tarafınızda tatlı patates, bir tarafınızda matoke. Buradan ikisini beraber alıyorsunuz. Karşı taraftan da çakoyu alıyorsunuz. Eve gidiyorsunuz. Harika bir yemek yapıyorsunuz kendinize. Bu çok sağlam bir kaynaktan öğrendiğim bir bilgi. Bundan 32 sene önce buraya Şemsi adında bir Türk gelir. Adanalı buraya karpuz getirir yanında, çekirdeklerini getirir ve burada eker. Burada gördüğünüz şimdi Türkiye'de çok bulmakta zorlandığımız siyah karpuzlardan 32 sene önce Şemsi'nin Uganda'ya hediye ettiği bir meyve karpuz. Ne zaman ki o buraya getirip ilk ekimi yapar, o günden bugüne Uganda'da karpuz var. Victoria Gölü'nden çıkartılan tilapia balığı. Bunları kurutuyorlar güneşte. Görünüşü birazcık kötü. Üzerinde oldukça fazla sinek de var. Ve sokakta bunları satıyorlar. Oldukça da fazla rağbet görüyor bunlar. Vabegelo'dan aşağı doğru inmeye başladığınızda daha önce söylemiştim, oralar nispeten daha iyi yerler. Buradan aşağı indikçe yaşam standartları birazcık daha aşağı seviyelere inmeye başlıyor. Hava kararmaya başladığı zaman sokaklarda hareketlilik başlıyor, yemek hazırlıkları başlıyor. Böyle çöp şişlere etleri diziyorlar ve mangalda nefis kokuları eşliğinde halkın hizmetine sunuyorlar. Ayaküstü karnımı doyurup günümü sonlandırdım. Güler yüzlü ve sevecen insanları, harika doğası ve korkunç Kampala trafiğiyle Uganda bambaşka bir ülke. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Afrika'nın rengi önümüzdeki hafta Uganda'da kaldığı yerden devam edecek.